Küba'ya alışmaya çalışıyorum. Daha ineli birkaç saat oldu. Favorim Partagas'la Romeo y Julieta. Gracias amigo. Va a enseñar a me preparar a daiquiri, ¿no? Muy bien. Havana'nın ortasında Türk bayrağı. Ülkedeki asgari ücret $7. Mojito'nun doğduğu yer La Bodeguita'ya geldik. Komple burası sadece 290 lira. No tiene diferencia, padrino. Bak şu anda elini uzattı. Otostopu çekiyoruz. Burada insanlar ya salsa yapıyor, ya ron içiyor ya da ikisini birden yapıyor. Esto es para ti, mamita. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Yıllar önce Che Guevara ve Cienfuegos'un tarihi yazdığı, günümüzde hala komünizmin en belirgin yaşandığı ülke Fidel'in toprakları, Küba'ya yolculuğumuz başlasın. Elisa. Y tú estás en lo último. Küba'ya geldiğinizde havaalanından merkeze gitmek için çok önemli bir bilgi paylaşacağım size. Çünkü işte tuttuğunuz Airbnb'deki evin sahibinden tutun, havaalanındaki sorduğunuz güvenlik görevlilerinden tutun, diğer çalışanlara vesaire, herkes sanki ağız birliği yapmışçasına taksiden başka ulaşım yolunun olmadığını söylüyor merkezde, tamam mı? Yine komünist bir ülke, nasıl taksiden başka bir şey olmaz yani? Hani bu insanlar nasıl başka şekilde gidiyor? Yok işte onlar Kübalılar kullanıyor, işte yani tehlikeli, rahat değil, edemezsin falan diyorlar sorduğunda. Sonra kapıdan çıkar çıkmaz hemen taksiciler tabii her dünyanın yerinde olduğu gibi başına üşüyor taksi vesaire gibi. Valla $30'dan fiyat açıyorlar, tamam mı? $30. Havaalanından merkeze her zaman $15'dır. Her zaman aşağı yukarı $15'dır. İstanbul'da dahil vesaire. Dedim bu çok mu uzaktayız? Evet çok uzaktayız. 40 dakikalık mesafede. Dedim bütün havaalanları zaten 40 dakikalık mesafede yani. Neyse $30. Sonrasında sağda bir 2-3 tane otobüsün beklediğini gördük. Hakikaten de şu an içinde bulunduğumuz şey lüks böyle şeyler arası otobüs gibi düşünün. Dedim ki şuraya bir soracağım dedim. Tamam hani yapacak bir şey yok. Belki yoksa vereceğiz dedim ama şuraya bir sorup geliyorum dedim. Oraya gittiğimi görür görmez adam dedi ki $20 götürürüm seni dedi. Ben orada anladım zaten, dedim ki ulan oraya sormamı istemiyor. Demek ki burada bir şey var. Kovalamalıyım falan. Tamam ben bir sorup geliyorum. Olmazsa seni bulacağım dedim. $20 gidelim falan. Gittim sordum otobüse, dedim ki merkeze gidiyor musun? La Habana'ya gidiyor ve Lada'ya da çok yakın geçiyor gibi bir durum var. Yani ineceksin, 5 dakika yürüyeceksin, 2 sokak yürüyeceksin gibi bir durum var dedi adam. Kapitan dedim Allah razı olsun, hemen bineyim, nereden bineceğim? Buradan mı alıyorum bileti falan? Dedim ne kadar? $5. Yani şunu demek istiyorum. Kesinlikle Havana'ya geldiğinizde şu taksicileri bitirelim. İndiğinizde hemen kapıdan çıktığınızda taksiler başınıza üşüyecek ama hemen sağ tarafınızda bir otobüs durağı gibi bir şey var. O otobüslere gidin, sorun. Hem taksiciler fiyat kırıyor, taksilere gitmek istiyorsanız illaki. Ya da zaten bakın yani güvenli değil dendi. Şu an 35 kişilik otobüste tek 2 kişiyiz yani. Şöyle diyeyim sana. Küba'da hayat kurtaran paylaştığım ilk bilgi bu olsun. Devamı gelecek. Eso es plaza, ¿no? Plaza Vieja, yani eski meydana geldik şu anda. Eski Havana'nın, Havana Vieja'nın içinde ana merkez. ¿Es principal plaza? Plaza Vieja. No, plaza principal o hay más grande? Si es, Sí, es la principal, allá abajo hay otra. si es más grande o qué? No, esta es más grande. Sí. Meydanda böyle bir ahşaptan bir heykel yapmışlar. Diledikleri şeyleri buraya yazıyorlarmış. Gerçekleşmesini bekliyorlar. Bugün de yağmurlu.
Tómala. Más arriba. Gracias. Küba sokaklarına eski Havana'yı dolaşırken Türk bayrağına denk geldim. Vay. Herhalde sahibi falan bir Türk olan bir restoran olabilir mi? Neymiş bakalım mı yakında. Havana'nın ortasında Türk bayrağı. Siga por aquí tu recto. Si. Yerler de batmış ya. Abi devlet hiç çalışmıyor. Yollar inanılmaz kötü. 2 saat yağmur yağdı, her yer felç. Ay Türk bayrağına bak. Bir tane daha var içeride. Bueno. Tropik meyveler serime devam ediyorum. Mamey sapote. Hayatımda hiç yemedim mamey. Es especial para Cuba. Sí. Küba'nın en popüler meyvelerinden biri, tropik meyvelerinden. Mamey sapote, bakalım. Tadına puanlayacağım. Wow, içi enteresan. Garip, evet. İçi enteresanmış. İlk görünüşte çok cezbetmedi ama bence tadı güzel olabilir. Okey. Mamey sapote'yi deniyorum şimdi. Puanlayacağım duruma göre. Esa parte es bueno. Está bueno. Valla aramam ama biraz un poco parece a papaya tal vez. Papaya'ya biraz benziyor sanki. Papaya'nın bir tık da acı olan hali sanki. Bakayım bunu da yiyeyim. Onun üzerinden 6. 5,5-6. Havana sokaklarına geziyoruz gece. Saat 12 olmasına rağmen ve bugün pazartesi, her yer ışıl yani her yer yaşıyor ve inanılmaz müzik sesi var yani. Kimse de rahatsız olmuyor. Enteresan. Şu an tam Havana'nın tam merkezindeyiz. Kapitolya çok yakın. Bak şimdi köşede gördüğün gibi hep yerlerde bu tarz çöpler var. Burada devlet bunu almıyor. Özellikle şehir merkezinde bu tarz çöp yığınları çok fazla var. Yani devlet bu konuda yetişemiyormuş. Şu an La Habana Vieja bölgesindeyiz. Yani eski Havana diye geçen. Binaların çok eski olduğu, bir kısmının hatta böyle yıkılma tehlikesini de yaşadığı diyelim. Hay riesgo de bajar los edificios aquí, ¿no? Un poquito. Bueno, sí, hay muchos edificios que son muy antiguos y pueden derrumbarse, pero casi todos resisten. Llevan muchos años. Algunos sí, otros están en muy mal estado, pero Şu anda bir Paladardayız. Paladar işte bu Küba'da daha çok ailelerin işlettiği restoranlar oluyor ama çok meşhur yani. Genel itibariyle insanlar Paladarlara gidiyor. Paladar Kilometre Cero'dayız. En meşhur Paladarlardan biri. Havana Vieja'da, yani eski Havana'nın merkezinde bulunuyor. Şu anda Ropa Vieja yiyeceğiz. Küba promuz tabii ki ve Piña Colada'mız her zaman vardır. Ondan yana hiçbir sıkıntı yok. Evet, bir Ropa Vieja. Küba'nın en tradisyonel, en geleneksel yemeği bu. En ünlü yemeği bu. Bir tadına bakalım. Primero. Valla çok güzel duruyor. Bakalım. Oo, yumuşacık et. Et yumuşacık. Farklı bir sosu var. Hafif böyle acılı gibi. Gayet güzel. Pilav da zaten basmati pilava benziyor biraz sanki. Yağsız. Güzel. Bir de şunun tadına bakalım. Es yuca. Es yuca o qué? plátano. Ah, plátano, ok. Dame.
Platano da muz aslında. Bunlar muzu kızartıyor. Muzun biraz değişik hali, biraz daha sert hali normal halinde. Ama kızartması yapınca böyle tatlanıyor biraz daha. Etle beraber yiyorlar yani. Harika. Küba'daki favori yemeğim. Ve oldukça ucuz. Şu tabak ve komple burası sadece 290 lira. Piña coladalarında tanesi 150 lira. Hiçbir şey değil yani. Buranın kendisi 100 lira. İnanılmaz. Bugün gün boyunca yağmur yağdı. Gece de bak hala yerler ıslak vesaire. Zaten inanılmaz bir kötü bir kanalizasyon sistemi var yani hiçbir şekilde yağan suyu caddelerden alamıyor. Valla yarın falan gider mi emin değilim yani öyleyse. Neyse. Bugün yağmur da yağdığı için sokaklar bomboş. Gece saatlerinde bakalım güzel bir mekan arıyorum. Normalde Latin Amerika'da şu ana kadar genel itibariyle her zaman Uber vesaire kullanıyorduk tabii yani hani net itibariyle. Ama Havana'da daha çok geceleri yürüyorum söyleyebilirim. Amauro ile beraberiz şimdi. Bize tabii ki Küba'nın vazgeçilmezi Puro ve ron servisi yapacak. Diyor ki Pro'yu bu ronla içmen gerekiyor kesinlikle. Bueno. 7 años. Sí, sus 7 años. Okay. 7 años de añejamiento. Muy buen maridaje con el tabaco, con un cohiba de selección. Yo voy a poner un hielo, ¿no? Sí, claro. Sí. No es shot, ¿no? Es como... No, para disfrutarlo. Ah, sí, está bien. Está fuerte. Muy suave. Sí. Sí, Está bueno. fuerte pero es aromático. Sí, aromatik olur. Sí. Valla hem yumuşak hem aromatik yani gayet iyi. Perfecto amigo. Havana Vieja'dan sonra Veda'da da gezerken direkt Türk bayrağına rastladım. Küba'da çok Türk var ya. Adın ne kardeşim? Kurban benim. Kurban. Eyvallah. Ben de Aras memnun oldum. Bir haftalığına geldim buraya. Turizm şekli falan. Sen burada yaşıyorsun herhalde direkt. Aynen. Biz de misafiriz yani. Bir ay sonra gidiyorum. Ha o kadar. Vay be şu bayrağı görünce şey yaptım. Ben de hemen evime astım da bayrağı. Şu an gördüğüm kadarıyla 3 tane Türk bayrağı var yani Küba'da. Arkadaşlar Küba'ya gelip 200 euro bozdurduğunuzda size verdikleri para bu. Küba'da parayı bulduk diyebilirim. 1 euro için kara borsada sana Küba'da 360 peso ödüyorlar. Yani 200 euro için 72.000 peso ödüyor sana. Burada 72.000 peso var. Şöyle ki atıyorum hani genelde yani gittiğin yerlerde 100 dolar 100 euro yanında taşırsın cebinde. Ama bunun yarısını dahil hiçbir şekilde cüzdana sığmıyor. Nasıl yapabilirsin? En büyük banknotlarla yapılmış bir deste bir de bu yani. Daha da hani şey yok. Daha da küçültemezsin. Bunun için güzel yöntemler var. Örneğin 200'lük pesodan 5 tane yapıyor ya. 5 tane bunu ayırıyorlar. Her seferinde şu şekilde taşıyorsun. 5'ini bir set yapıyorsun. 1 diye yazıyorsun bunu. Cebe böyle atacaksın. Üst üste bu şekilde koyuyorlar yani. Hani çünkü hesap öderken teker teker sayması falan çok zor oluyor. Bir de elde bu kadar para çok hoş da durmuyor. Saçma oluyor. Mesela 100'lük mü var? Şu an 100'lük olduğunu düşünelim bu elindekinin. 10 tane ayıracağım böyle. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunu bir şekilde deste yapıyorsun böyle. Bunu üstüne alıyorsun. Yani nedir? Her zaman binli gruplara ayıraraktan cebinde taşıyorsun. Hem küçültüyorsun hem de öderken anında bunu 1000, 2000 diye veriyorsun bu şekilde. Bu taktiği de öğrettiler. Yoksa biraz mantara bağlamıştım yani. Nasıl cepte taşıyacağız falan. Bu da benden size bir ipucu olsun. Ama enteresan yani. Hani ülkenin ekonomik durumu her geçen gün daha da şaşırtıyor Küba'da. Gerçekten çok zor durumda halk. Bunun için de ayrı içerikler yapacağım. Küba'nın ekonomisi çok kötü. Parası da para değil pul yani diyebiliriz. Küba'da çok enteresan bir ulaşım yöntemi var. Sana en yakın ana caddeye çıkıyorsun. Arabaların bolca geçtiği. Ve her geçen Amerikan arabasına elini uzatıyorsun. Daha ki durana kadar. Hepsi de duruyor zaten neredeyse. Sonrasında yaklaşık 200-250 peso kadar. Artık turist olduğunu çok anlamaması lazım. Fazla fiyat çekmemesi için. Veriyorsun ve seni Vedado'dan Havana Vieja'ya, eski Havana'ya veya eski Havana'dan Vedado'ya taşıyorlar. Getiriyorlar.
Tamamen otostop mantığı ve oldukça güzel. Bunu herkes yapıyor. Yerliler daha çok biliyor. Yerliler kullanıyor. Ama benden size de tavsiye olsun. Tamamen güvenilir olduğunu söylüyorlar. Sadece turist olduğunuzu anlarlarsa 200 yerine işte belki 1000 alırlar. Ya o da ucuz bu arada. Diğer ulaşımlara göre de o da ucuz oluyor. O yüzden sadece Havana deyin. Çok fazla konuşmayın. Bak abi yapıyor mesela şu anda. Otostopa 2 kişi diyor. Amerikan arabaları daha mantıklı. Şimdi diğerlerini yapmıyorum, güvenilir olmuyor diyor. Belki yani. O büyük bir ihtimal olur ama Amerikan araçları daha mantıklı. Bu iş için biraz daha. Bak, dur girdik bakalım. Havana. ¿Cuánto cuesta? 250. Ok. 250. ¿Puedo? Bak bindik. Amerikan aracı değil ama okey. Devam. Tírala, tírala, abre, tírala. Tira? Un poquito. Ok. 250, ¿no? 200. Sí, 250. 200. Ah, 200. Ok. Ok. 200'müş hatta. Daha da ucuz. Güzel. Gidiyoruz. ¿Cómo te llamas usted? Juan. Juan Aras. Mucho gusto. Juan dayıyla beraber gidiyoruz. Havana'daki procum, buraya geliyorsun, Kilometro Zero. Şuradaki Paladar Kilometro Zero restoranının karşısında Lozano. Procu Lozano. Her gün bundan alıyorum proyu. En az 2 tane alıyorum günde. Favorim Partagas'la Romeo Julieta. Romeo Julieta şu an yok. Partagas güzel ama şu ikisini deneyeceğim bu sefer. Bolivar'ı daha önceden içmiştim ama Monte Cristo'nun özel serisiymiş. Biz bunda deneyelim. 800 peso veriyorum sadece, onu da söyleyeyim. Yani 80 lira kadar. Bu ikisine 160 lira vereceğiz yani. 1600 peso. Gracias amigo. Dale amigo. Gracias. Şimdi Küba sokaklarında Havana'da tabii ki tropik meyvemizi yiyelim. Bir tane buldum. Ne satıyor bakalım. ¿Qué recomendarías como algo tropical fruta? Mango. Está bien. En la calle. Ah, guabana. Pero puede estar en la calle. Tú vas a cortar ahora. Bueno. ¿De Colombia? Guabana'yı yiyelim. No, turco. Ah, turco. Guabana'yı yiyoruz. Okey. Valla guabana diye bir şey önerdi. Se llama guabana, no? Guabana. Guanábana. Ah, guanabana. Guanabana pardon. Guanabana diye bir şey önerdi. Şimdi seçecek bir tane dayıyla yiyeceğiz. Dedim ki dayı sana gel guanabana ısmarlayayım. Şimdi kesecek, beraber yiyeceğiz. Kesiyor. Uno amigo, uno. Una, dice que una sola. Una. El mejor. Tartıyor. Kaç geldi bakalım? Una libra y media. Sería, mira. Hesaplıyor. 1.50 por 4.50. 675 diyor. Esta? Okey, 675 diyor. Yani yaklaşık 67 liraya geldi bir tanesi. Biraz pahalı gibi geldi ama bizim ev. Más lindo, plágana. Más lindo. Neyse gel yiyelim. Kessin bakalım dayıyla beraber. Aa, elle direkt. Wow. Muéstrala. La semilla no se come. Okey. La Solamente semilla la bota. tamam diyor ki çekirdeğini yeme, sadece beyaz kısımlarını ye diyor. Tú sí sabes de esto, ¿eh? Dayı. Y para ti. No, pruébala. Para usted. ¿No hago el mango? Dur. Mira esto, mira. Huele a esto. Sí. Sí, Aa, sí. Pero es rico. Muy rico. Bu inanılmaz tadı var. Harika. Eso cubano nada más. Mira. Onun üzerinden 9,5 net. Şu ana kadar yediğim en iyi Türk meyvelerden biri. Piña tengo en Turquía. Afiyet olsun dayı. ¿Cómo se llamáis? Cristóbal. Cristobal ile beraber yedik.
Don Cristobal. Biraz yenmesi zor açıkçası ya. Güzel ama yenmesi zor. 9,5 vermiştim. Biraz 8,5'a düşürüyorum onu. Çok daha iyi meyveler var ama güzel tadı. Kesinlikle denenmesi lazım. Guanabana. Havana sokaklarında dolaşırken tam Galatasaray formalı bir var. Eres cubano, no? Cubano. ¿Cómo te llamas? Anthony. Anthony Galatasaray her yerde. Net. Okay, amigo. Gracias. Küba'da futbola karşı bir sevgi var bayağı. Yani kendileri takımları veya bir milli takımların çok etkili olmasa da şu an Barcelona formasıyla bile şu an Şampiyonlar Ligi maçı izliyor. Barcelona kimle oynuyor? Dortmund'da. Şampiyonlar Ligi maçı. Güzel bir futbol barı bu. Küba'da, Havana'da mahalle arası bir şeyine, berberine geldik. Yapacak bakalım. Örgü yaptıracağız. Mira. Fidel Castro. Ha, Fidel. ¿Quieres que te pongan el cartel de Fidel ahí? Hazme el favor. Se queda bonito. Sí, mi amor. Es mostra haciendo eso. ¿Tú no te lo has hecho y no te queda bonito? Sí. Ah. Tienes que buscarte una novia cubana. Ya la tienes seguro. Ya tienes novia cubana. No tengo. Búscatela, estás lindo, lindo. Va a hacerte una pila de cosas. Tienes que buscarte una cubana que te haga una pila de cosas. ¿Tú sabes lo que es eso? No. ¿Tú no sabes lo que es una pila de cosas? No Mírame. ¿Tú no sabes lo que es una pila de cosas? Sale con una chica. No, salir con una chica que te haga una pila de cosas. ¿Pelecosa? ¿Qué es pelecosa? Ah, bueno. Una pila de cosas, rico. ¿Qué tiempo llevas aquí en Cuba tú? Una semana voy a quedar. Es mi segundo. ¿Es tu segundo viaje? Sí. Segundo día. Primera vez. Primera vez. ¿Y qué tal? ¿Te gustó? Sí, en primer día no acostumbré a algunas cosas como electricidad, internet, etc. Pero ahora yo sé Ya está más muchas relajado. cosas. Ya. Incluso yo estoy sacando mano en línea para vender acá, sí. Ah, ya, claro. ¿Y de qué país eres? ¿Qué te parece? ¿De España? No, mi español está tan bien como nativo. No soy nativo. ¿Qué? Turco soy. ¿Eres turco? Sí. Ay, pero qué lindo. Qué clarito hablas español para ser Súper, turco. ¿verdad? Sí. Hablas muy bien español. Última vez cuando yo hice en Colombia, Sí. me quedé como 2 semanas con Teresa, Sí. pero después de cuando fuimos a Istanbul y cuando abren mi barbería me dañó pelo muchísimo. Yo perdí un poco pelo. Ok. Esta vez no habrán así, ¿no? Te la tienen que quitar suave. Suave, ok. Suave. O completamente, ¿Pelado? sí. No. No hay necesidad de pelarte. Şimdi Küba'da, Havana'da sokak arası bir berberine geldim. İnanılmaz geleneksel duruyor. Adam keseceği zaman taşıyor bunları, öyle düşün yani. Sokağa tamamen. Ya ben burayı gelmeden önce görmüştüm. Bayağıdır arıyordum. Şans eseri ki saçımı ördürdüğüm yer tanıyormuş burayı. Çok yakınmış falan. Bueno. ¿Está viniendo muchos turistas acá? No hay mucho, No hay mucho. no hay muchos turistas. Çıktık, son halini gösteriyorum. Önce rasta yaptık, sonrasında yanları aldırdım diğer berberden. Arka tarafını da göstereyim. Şöyle bir şekil yaptı, hiç beklemiyordum. Te gusto? Sí. Beğenmiş, o zaman sıkıntı yok, devam edelim. Tam Küba'da olduk.
La Bodeguita del Medio'ya geldim. La Havana'da, Havana Vieya'da mutlaka gelin mesela. Turistlerin mutlaka görmeden gitmediği bir yer. Mojito'nun doğduğu yer. Elinizde işte bu masalara isminizi de yazabiliyorsunuz vesaire. Onu da söyleyeyim. Buraya gelip mojito içeceğim. Canlı müzik de var falan. Şimdi canlı müzik bitince hemen birkaç bilgi vereyim dedim. Gayet güzel. Bir mojitoya ne kadar verdik? 75 lira. Gayet uygun. Mojito ve Pron. Burada eksik olmayacak tabii ki Küba'da. Evet, tek başına Latin Amerika'da 16. günüm. Biraz Küba'da işler nasıl yürüyor bilgilendirmek istiyorum açıkçası. Bilgilendirme serisi yapayım dedim. Şöyle ki, burası kesinlikle işte Latin Amerika'daki 6. ülkem ama en garip olanı. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Şöyle ki buraya gelmeden önce çok araştırma yaptım. Her ülkeye gitmeden önce olduğu gibi. Çok fazla şeye baktım. İnternetten işte vesaire ne nasıl yapılır. Fakat buraya geldiğinizde bu araştırmaların hepsinin boşa gittiğini görüyorsunuz. Çünkü Küba kendine özgü bir doğası olan tamamen spontane yaşayan bir ülke. Yani çok fazla plana açık olmayan, tamamen işlerin burada kendini öğrenmen gereken bir ülke diyebilirim. Peki nasıl yapacağız? Mesela Küba'ya gelmek istiyorsanız nelere dikkat etmelisiniz? Benden tavsiyeler aslında bunlar. Şunu söyleyebilirim. Eğer ki siz buraya gelecekseniz araştırmanızı tabii ki yapın ama kesinlikle işlerin nasıl yürüdüğünü burada size gösterecek bir natifden destek almanız gerekiyor. Yani öncesine gelmeden mutlaka birkaç kişiyle tanışın ve buradayken görüşün. İnsanlar hakikaten çok sevecen ve dürüst insanlar gibi gözüküyor şu anlık. Herhangi bir problem yaşamadım. Umarım da böyle olur sonuna kadar. Ama bu insanlar çok yardımsever ve siz buraya geldiğinizde tanışabileceğiniz biri olduğunda size çok daha iyi anlatabilir her şeyi. Şimdi ilk konuya gelelim. Elektrik konusu. Elektrik her gün günün 4 saate gidiyor. Bu Havana Vieja dediğimiz merkez kısmında olmuyor ama benim kaldığım Vedado kısmında her gün günün 4 saati elektrik yok. Bu hangi saatlerde olacağını devlet size haftalık takvim olarak paylaşıyor. Bunu komşularınızdan vesaire alabilirsiniz. İşte şu şekilde bir takvim gibi düşünebilirsiniz. Burada günün hangi saatinde 4 saat boyunca elektrik gideceğini biliyorsunuz. Bunun nedeni elektrik yetersizliği. Devlet tasarruf amaçlı böyle bir politika harcıyor diyebiliriz. O yüzden kalacaksanız eğer ki La Havana Vieja dediğimiz bu eski merkez Havana kısmını önerebilirim. En azından elektrik kesintisi yaşamazsınız. Vedado'nun da avantajı ne? Daha sakin bir yer olması. Hani işte çok güzel barlar, kulüpler de var onun haricinde. Bir tık daha Havana Vieja merkezin o curcunası yok. Hani biraz da sakin yerde geceleri kalayım vesaire diyorsanız burası o anlamda önerebilirim. İkinci konu internet konusu. Dışarıda kullandığın internet ve evdeki internet olarak ikiye ayıracağım. Evlerde Wi-Fi var. Herhangi bir sorun yok bunda. Çok yavaş. O ayrı. Ama evlerde internet var. Wi-Fi var. Ama Wi-Fi kısmına girip bunun şifresini girip de bağlanmanız yetmiyor. Ayrıyeten devlet size başka bir şifre soruyor. Bu elinde 2 tane kart görüyorsunuz. İşte birçok kart var bu şekilde. Her bir kart 100 peso yani yaklaşık 10 lira kadar ediyor. Buradaki kazı kazan kısmını kazıyorsunuz ve Wi-Fi'ye bağlandıktan sonra size sorulan şifrede bu şifreyi yazıyorsunuz. 1 saat boyunca internetiniz oluyor. Her bir kart 1 saat ve 10 lira 100 peso gibi düşünebilirsiniz. Yavaş mı? Yavaş, o ayrı. Dışarıda kullanacağınız internette ise en mantıklı yolu size söyleyeceğim. Normalde ETETSA yani devletin bu telekomünikasyon merkezine markasına gidip de bir sim kartı alabilirsiniz. Ama bu 35 dolar kadar edecektir. Yani size ona mal olacaktır. En mantıklısı yabancı birinin, buradaki yani yerli birinin, bir Kübalı'nın e-simini kiralamak. Artık orada kontağınızda işte gelmeden konuşacağınız kişiler diyorum ya, onlar size birilerini yönlendirebilir. Kübalı birinin sim kartını kiralayarak içinde data varken
Yani 25 dolara kiralıyorsun çünkü ETS 35'e veriyor. 25 dolar daha da pazarlık yapabilirsiniz. Belki 20'ye düşürürsün mesela. 25 dolara kiralıyorsun, içinde 8 GB internet var. Mis gibi bir hafta kullanıyorsun. Ha, dışarıda her yerde çekiyor mu? Çok mu hızlı? Yine her yerde çekmiyor. Oldukça yavaş. O ayrı. Ama en azından işte ailenle vesaire iletişimini kurman adına dışarıdayken de çok önemli. Bu şekilde dışarıdan birinin e-simini kiralamak en mantıklı yöntem kesinlikle Küba'da. Klasik Amerikan arabası turunu yapıyoruz Küba'daki, Havana'daki. Tüm turistlerin yaptığı gibi aslında. 1 saatlik tura tam 25 dolar ödüyorsun. Kapıyı 50'den açıyorlar, onu söyleyeyim. 30'a düşüyorsun. Yanımda natif olduğu için 25'e kadar düştüler, yani kendisi konuştu. Ben önden onu gönderiyorsun. Çok daha mantıklı oluyor. Aquí tienen el barrio chino. Lo único que queda es el barrio chino. ¿Por qué? ¿Viven muchos chinos acá? Vivían antes del triunfo de la revolución más de 3 millones de chinos. Bunun sırasında bir yerde bekletiyorlar ve alkolünü içiyorsun, yani buranın geleneksel. Şu an hemen Havana Club 7 años, yani 7 senelik Havana Club, çünkü tobacco ile yeni giden Rono söyledik. Roxana da piña colada içiyor. Piña colada. ¿Te gusta? A ver. A ver, pruebo. ¿Cuánto punto de 10? 10, 9. Dale. A ver. Oh. Fuerte. Pero rico. Seyahat ettiğim ülke arasında kesinlikle en fakiri. Bunu açık olarak söyleyebilirim. İnsanlar yolda senden 1 lira istiyor yani. Hani tamam 10 peso, bizim paramızda 1 lira istiyor. 5 lira veriyorsun, 50 peso verince şaşırıyorlar. Ülkedeki asgari ücret 7 dolar. Ve komünist rejim dersin, sosyal rejim dersin, hani tamam 7 dolardır ama devlet yardım ediyor, ihtiyaçlarını karşılıyordur dersin. Ben araştırdım, sordum. Devlet sadece 3 ayda 5 ayda bir paket pirinç ve bir paket makarna veriyormuş. Yani hani gidip de kişisel hijyenik ihtiyaçlarını geçtim. Pirinç ve makarna dahil 3-5 ayda bir veriyorlarmış ve bazen vermedikleri oluyormuş. Ha, elektriğe çok az ödüyorlarmış. O doğru ama sürekli kesiliyor. Eğitim tamamen ücretsiz. Hastaneler tamamen ücretsiz. Bunlar iyi yanları olabilir. Sosyalizmin olmazsa olmazı tabii ki. Ama kesinlikle Fidel dönemindeki o kendine yeten Küba'nın izlerini hiçbir şekilde göremiyorsun burada. İnsanlar da o yüzden komünizm rejiminden bıkmış halde. Bir dilim pizza için küçük çocukların kavga ettiğini de gördüm. Ama enteresan bir şey, bu kadar fakirliğin, bu kadar açlığın yanında suç oranı az yani. Hani diğer Latin Amerika ülkelerine de, Avrupa'daki ülkelere de baktığında falan suç oranı az. Bu enteresan. İnsanlar kendilerini iyi yetiştirmiş bu anlamda veya rejimden mi korkuyorlar, hani onu da tam bilmiyorum. Hani cezalar mı çok ağır vesaire. Suç oranının az olduğunu, daha güvenli olduğunu söyleyebilirim izlenimime göre. İnsanlar yani sevecen ve iyi niyetli, iyi kalpli insanlar. Ama sürekli mesela sokakta para isteyebiliyorlar. Bu normal. Seni farklı gördüklerinde, mesela turist olarak gördüklerinde. Ama dediğim gibi yani bizdeki 2 lira, 5 lira veriyorsun, 10 lira veriyorsun, onlar için hayatı değiştirebiliyor yani. Gününü değiştirebiliyor daha doğrusu. O günkü gününü değiştirebiliyor adamın yani. Bu bilinci unutmadan burada seyahat etmek en doğrusu. Havana vlogumun ilk bölümünden anlatacaklarım bu kadar. Latin Amerika'yı gezmek için doğru adrestesiniz. Lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.